Ders 1. Sabah selamları. Günaydın. Yaklaşan sunum için hazırlandınız mı? Evet, tüm hafta boyunca slaytlarımı alıştırıyorum ve konuşmamı inceliyorum. Bu harika. Bunun için ne kadar çaba harcadığını biliyorum ve karşılığını alacak. Teşekkür ederim. Kendimi daha güveniyorum. Ama yine de her şeyin mükemmel olduğundan emin olmak istiyorum. Anlıyorum. Malzemelerinizi 2 kez kontrol etmek ve teslimatınızı prova etmek her zaman iyidir. Evet, izleyicinin ilgisini çekmek ve bilgileri unutulmaz kılmak istiyorum. Harika olacağından hiç şüphem yok. Konuya olan tutkunuz parlıyor. Desteğinizi takdir ediyorum. Gerçekten güvenimi artırıyor. Sunumunuzdan sonra kutlayalım, nasıl olursa olsun. Ders 2. Tarihsel perspektifler. Geçmişin ekolojik, sosyal veya politik hareketleri bugünümüzü önemli şekillerde şekillendirdi. Evet, tarihsel olayların çağdaş sorunları nasıl etkilediğini görmek büyüleyici. Kesinlikle. Seleflerimin en seçkinleri bu konudaki ilk konuşmasını açtı. Bu ilginç. Geçmişimizin ve bugünümüzün gerçekte ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösterir. Kesinlikle. Tarihi anlamak, mevcut zorluklar hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Evet, köklerimizi bilmenin geleceği daha iyi yönlendirmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum. Bu hareketlerin modern toplumu nasıl etkilediğine dair bazı örnekleri inceleyelim. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Bu konuya daha derinlemesine dalmayı dört gözle bekliyorum. Düşüncelerimizi paylaşmak ve birbirimizden öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Ders 3. Doğa keşfi. Tabii ki. Yakındaki bir milli parkı keşfetmeye ne dersiniz? Güzel parkurları var. Kulağa mükemmel bir plan gibi geliyor. Doğada yürüyüş yapma fikrini seviyorum. Kesinlikle. Temiz hava ve sakin ortam çok gençleştirici olabilir. Evet, ağaçlarla ve vahşi yaşamla çevrili olmak, böyle huzurlu bir atmosfer yaratır. Beceri seviyelerimize uygun bazı parkurlara bakalım. Harika fikir. İkimiz için de keyifli olacak bir rota seçtiğimizden emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Yürüyüş yapmak çok zor olmadığında her zaman daha eğlencelidir. Yol boyunca eğlenmemiz için bir piknik hazırlamayı dört gözle bekliyorum. Bu harika bir fikir. Günü daha da özel hale getirecek. Ders 4. Ulaşım kolaylığı. Otobüs istasyonu, oldukça uygun olan tren istasyonunun hemen karşısındadır. Bu harika. Şehirde dolaşmayı çok daha kolay hale getiriyor. Kesinlikle. Bir ulaşım modundan diğerine güçlük çekmeden kolayca geçebiliriz. Evet, günlük geziler planlamak veya yakındaki turistik yerleri keşfetmek için mükemmeldir. Bu kadar iyi bir kurulumla her şeyin ne kadar erişilebilir hale geldiğini seviyorum. Kesinlikle. Zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak maceralarımızın tadını daha fazla çıkarmamızı sağlar.
Seyahatlerimiz sırasında bu kolaylıktan yararlanacağımızdan emin olalım. Kesinlikle. Bunun bize açtığı tüm olasılıklar için heyecanlıyım. Ben de harika bir deneyim olacak. Ders 5. Güven artışı. Haklısın. Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Harika yapacağından hiç şüphem yok. Hazırlığınız parlayacak. Teşekkür ederim. Spot ışığına girmeden önce bunu duymak yardımcı oluyor. Kesinlikle. Sadece nefes almayı ve sunum yaparken zaman ayırmayı unutmayın. Bunu aklımda tutacağım. Gergin olduğunuzda acele etmek kolaydır. Evet, mesajınıza odaklanın ve izleyiciler samimiyetinizi takdir edecektir. Bu iyi bir nokta. Onlarla bağlantı kurmak ve noktalarımı netleştirmek istiyorum. Yapacaksın. Onlarla etkileşim kurma ve ilham verme yeteneğinize inanıyorum. Desteğinizi takdir ediyorum. Büyük bir fark yaratıyor. Ders 6. Kolaylık için araç kiralama. Farklı alanları kolayca keşfedebilmemiz için araba kiralamanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Kendi aracımıza sahip olmak bize istediğimiz yere gitme özgürlüğü verir. Kesinlikle. Toplu taşımacılığa güvenmemize veya programlar hakkında endişelenmemize gerek kalmayacak. Ayrıca, ana turistik yollarda olmayan gizli mücevherleri ziyaret etmemize izin verecek. Evet, kiralık bir arabanın bize açtığı olanaklar beni heyecanlandırıyor. Kiralama seçeneklerine bakalım ve bütçemize neyin uygun olduğunu görelim. İyi fikir. Maceralarımız için güvenilir bir araba aldığımızdan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Farklı arazileri kaldırabilecek bir araca sahip olmak önemlidir. Yolculuğumuzu dört gözle bekliyorum. Ders 7. Uyku zorlukları. Biliyorum, değil mi? Genellikle geceleri uykuya dalmakta zorluk çekiyorum. Kulağa sinir bozucu geliyor. Herhangi bir gevşeme tekniği denemeyi düşündünüz mü? Evet, yatmadan önce okuma ve meditasyon yapmayı deniyorum. Bunlar harika stratejiler. Zihninizi sakinleştirmeye ve sizi uykuya hazırlamaya gerçekten yardımcı olabilirler. Kesinlikle. Sadece benim için tutarlı bir şekilde çalışan bir şey bulmak istiyorum. Anlıyorum. Biraz zaman alabilir. Ancak daha iyi dinlenmek için çabaya değer. Evet, katılıyorum. İyi bir gece uykusu aldığımda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kesinlikle. İpuçlarını paylaşalım ve çözüm bulmada birbirimizi destekleyelim. Ben bunun yanındayım. Birlikte çalışmak ikimizin de daha iyi uyumasına yardımcı olabilir. Ders 8. Yaratıcı destek. 80 yaşın üzerindeki sanatçıların hareket ettiklerinde sık sık incinseler bile hala aktif olarak yaratmayı görmek ilham verici. Kesinlikle. Sanata olan bağlılıkları, tutkularını ve dayanıklılıklarını sergiliyor. Fiziksel zorluklarına rağmen genç nesillere yardım etmeye devam etmeleri şaşırtıcı. Evet, mentorluk yapmak ve deneyimlerini paylaşmak, hevesli sanatçılar üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip olabilir.
sanat dünyasında toplumun ve desteğin önemini vurguladığını düşünüyorum. Kesinlikle. Sanatlarını görmek, yaşları ne olursa olsun başkalarını hayallerinin peşinden gitmeye motive edebilir. Çalışmalarının yer aldığı yerel bir galeriyi ziyaret etmeyi planlayalım. Onları desteklemek harika olurdu. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Yaratıcılıklarını ve hikayelerini takdir etmek için sabırsızlanıyorum. Ben de sanat topluluğuna katkılarını onurlandırmanın harika bir yolu olacak. Ders 9. Değerli anılar. Bana küçük bir kızken iş yerinin nasıl olduğunu söylerdi ve her zaman büyülendim. Bu harika. Geçmişten hikayeler duymak bize tarih hakkında çok değerli bilgiler verebilir. Evet, kasabamın eskiden neye benzediğini söyledi ve kulağa bugünkünden çok farklı geliyordu. Buna bayılıyorum. Yerlerin zaman içinde nasıl geliştiği ve genellikle toplumsal değişiklikleri yansıttığı şaşırtıcı. Kesinlikle. Açıklamaları topluluğumuzun tarihini ve kültürünü takdir etmemi sağladı. Bu anıları paylaşmak, geçmişi genç nesiller için canlı tutar. Tamamen katılıyorum. Bu hikayeleri ileride başvurmak üzere saklamak önemlidir. Onunki gibi hikayeleri belgelemeye dikkat edelim. Başkalarına köklerine değer vermeleri için ilham verebilirler. Bu harika bir fikir. Paylaşılan deneyimlerle hepimizi birbirine bağlamaya yardımcı olacağını düşünüyorum. Ders 10. Yaban hayatı harikaları. Bölge vahşi yaşam açısından zengindir ve memeliler arasında kara ayılar, boz ayılar, geyik ve katır geyiği bulunur. Kulağa inanılmaz geliyor. Farklı türler ve yaşam alanları hakkında bilgi edinmeyi seviyorum. Evet, bu hayvanların her biri ekosistemde çok önemli bir rol oynar. Kesinlikle. Çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini görmek büyüleyici. Bence bu yaratıkları takdir etmemiz ve korumamız çok önemli. Tamamen katılıyorum. Biyoçeşitliliğin korunması için koruma çabaları hayati önem taşır. Bu hayvanları doğal ortamlarında gözlemleyebileceğimiz bir milli parka bir gezi planlayalım. Heyecan verici bir macera gibi geliyor. İlk elden deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Onları yakından görmek ve hayatları hakkında daha fazla bilgi edinmek harika olacak. Ders 11. Zaman uçuyor. Eğlenirken zaman uçup gidiyor, değil mi? Kesinlikle. Eğlenirken saatlerin ne kadar çabuk geçebileceği inanılmaz. Evet, bu neşeli anları beslemenin ne kadar önemli olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Kesinlikle. Zaman farklı birimlerden oluşur. Ancak anlamlı deneyimler onu daha uzun hissettirir. Katılıyorum. Bu anlar genellikle en çok değer verdiğimiz anılar haline gelir. Bu deneyimlerden daha fazlasını birlikte yaratacağımızdan emin olalım. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Zamanımızı maceralar ve kahkahalarla doldurmak istiyorum. Ben de. Hayat her anın tadını çıkarmamak için çok kısa. Hemen bir sonraki eğlenceli aktivitemizi planlamaya başlayalım. Ders 12. Eğlence için bütçeleme.
Hafta sonu kaçamağımız için ne kadar ayırmalıyız? Sadece bir hafta sonu olduğu için ılımlı tutalım ve akıllıca bütçeleyelim. Kesinlikle. Fazla harcama yapmadan hala harika zaman geçirebiliriz. Katılıyorum. Her şey eğlence ve tasarruf arasında doğru dengeyi bulmakla ilgili. Konaklama, yemek ve aktiviteler için harcamalarımızı özetleyelim. Harika fikir. Böylelikle bütçemiz dahilinde kalmamızı sağlayabiliriz. Bu geziyi planlamaktan heyecan duyuyorum. Her şeyin organize olması güzel olacak. Ben de. Sınırlarımızı bilmek, kaçamağın daha da tadını çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Mali durumumuz konusunda akıllı olurken zamanımızdan en iyi şekilde yararlanalım. Ders 13. Sabah rutini. Kahvaltıdan sonra giyiniyorum ve hafif germe egzersizleri yapıyorum. Bugüne başlamak için harika bir yol gibi geliyor. Germe gerçekten vücudu uyandırmaya yardımcı olabilir. Evet, beni günün getirdiği her şeye fiziksel ve zihinsel olarak hazırlar. Tamamen katılıyorum. Günaydın rutini, önümüzdeki gün için olumlu bir ton belirler. Kesinlikle. Sabahları bile kendimize zaman ayırmak önemlidir. Bir sabah birlikte biraz esneme yapmayı planlayalım. Eğlenceli olabilir. Bu harika bir fikir. Bu deneyimi sizinle paylaşmak isterim. Bekleyemem. Birbirinizi motive etmenin harika bir yolu olacak. Kesinlikle. İşte daha sağlıklı sabahlar için. Ders 14. Rekabetçi analiz. Piyasayı daha iyi anlamak için rakiplerimizin stratejilerini daha yakından analiz etmeliyiz. Evet, bu çok önemli. Ne yaptıklarını bilmek, kendi güçlü ve zayıf yönlerimizi belirlememize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bize benimsemek isteyebileceğimiz etkili taktikler hakkında fikir verebilir. Tamamen katılıyorum. Ayrıca, pazar trendlerinin önünde kalmamıza yardımcı olur. Bulabileceğimiz tüm verileri toplayalım ve sistematik olarak parçalayalım. Harika fikir. Kapsamlı bir analiz bize konumumuzun daha net bir resmini verecektir. Bu göreve dalmaktan heyecan duyuyorum. Bazı değerli keşiflere yol açabilir. Ben de. Alanımızdaki diğerlerinden öğrenmek her zaman ödüllendiricidir. Bunu verimli bir oturum haline getirelim. Ders 15. Bütçe yönetimi. Bu proje için makul bir bütçe dahilinde yönetebileceğimizi düşünüyorum. Bunu duymak güzel. Finansal sınırlarımız içinde kalmak önemlidir. Evet, harcamalarımıza dikkat ederek fonları daha etkili bir şekilde tahsis edebiliriz. Tamamen katılıyorum. Projenin başarısı için neyin gerekli olduğuna öncelik verelim. Kesinlikle. Hedeflerimize ulaşırken paradan tasarruf etmenin yaratıcı yollarını her zaman bulabiliriz. Doğru yolda kalmamızı sağlamak için bir bütçe planı hazırlamaya başlayalım. Harika fikir. Kaliteden ödün vermeden çalışmasını sağlayabileceğimizden eminim. Bütçemiz dahilinde neler başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Ben de. Bu projeyi başarılı kılalım.
Ders 16. Volkan içgörüleri. Hawaii'de şu anda herhangi bir volkanik aktivite yok. Ancak iki Hawaii adasında hala aktif volkanlar var. Oh gerçekten. Bunlar hangi adalar? Oahu ve Büyükada keşfedilmesi büyüleyici olabilecek volkanlara sahiptir. Kulağa harika geliyor. Her zaman yanardağlar ve ekosistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istemişimdir. Evet, eşsiz manzaralara ve deneyimlemeye değer zengin biyolojik çeşitliliğe sahipler. Aktif bir yanardağı yakından görmenin ne kadar nefes kesici olması gerektiğini sadece hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Bu adaları ziyaret etmek ve doğal harikalarını keşfetmek için bir gezi planlayalım. Hepim içindeyim. Bir ömür boyu sürecek bir macera olacak. Hawaii kaçamağımızı planlamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 17. İş istasyonu tasarımı. Bu harika bir fikir. Kişiselleştirilmiş bir iş istasyonu tasarlamak üretkenliği önemli ölçüde artırabilir. Tamamen katılıyorum. Tarzınızı yansıtan bir alana sahip olmak, işi daha keyifli hale getirebilir. Evet, ayrıca düzenli kalmanıza ve görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Yaratıcılığa ve verimliliğe ilham veren bir alan yaratmak için bazı fikirlerde beyin fırtınası yapalım. Bunu çok isterdim. Renkleri, düzeni ve hatta istediğimiz mobilya türünü düşünebiliriz. Evet, verimli bir ortam için rahat bir sandalye ve iyi aydınlatma şarttır. İş istasyonlarımızın sadece işlevsel değil, aynı zamanda içinde bulunmanın da keyifli olduğundan emin olalım. Kesinlikle. İkimizi de motive eden bir alan yaratmaktan heyecan duyuyorum. Ben de. Hadi bu projeye başlayalım. Ders 18. Havaalanı rahatlaması. Uçuşumuzdan önce kapıda rahatlayabiliriz. Bu rahatlamak için iyi bir yol. Evet, belki enerjimizi korumak için bir şeyler atıştırmalıyız. Kuryeler mükemmel geliyor. Küçük bir atıştırmalık, önümüzdeki yolculuk için tazelenmiş hissetmemize yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Havaalanları genellikle bazı harika seçeneklere sahiptir. Böylece lezzetli bir şeyler bulabiliriz. Katılıyorum. Artı bize arkamıza yaslanıp atmosferin tadını çıkarma şansı veriyor. Kesinlikle. İnsanların gelip gitmesini izlemek oldukça eğlenceli olabilir. Beklerken oturmak için rahat bir yer bulduğumuzdan emin olalım. İyi fikir. Uçağa binmeden önce rahatlamak istiyorum. Yolculuğumuz için sabırsızlanıyorum. Bu bir macera olacak. Ders 19. Hobi paylaşımı. Son zamanlarda hem eğlenceli hem de kullanışlı yeni bir hobi seçtim. Kulağa ilginç geliyor. Bu nedir? Farklı mutfakların nasıl pişirileceğini öğrenmeye başladım ve harika bir deneyim oldu. Yemek yapmak çok değerli bir beceridir. Belki bana bazı tarifler öğretebilirsin. Çok isterim. Birlikte yemek pişirmek ve fikirleri paylaşmak daha eğlenceli olurdu. Kesinlikle. Farklı yemekleri keşfedebilir ve birbirimizden öğrenebiliriz. Yakında bir yemek gecesi planlayalım. Size en sevdiğim tarifi gösterebilirim.
Bunu dört gözle bekliyorum. Yemek yapmak insanları gerçekten bir araya getirebilir. Kesinlikle. Vakit geçirmenin ve iyi yemeklerin tadını çıkarmanın keyifli bir yolu olacak. Ders 20. Evcil hayvan bakımı. Ceplerimden yanlışlıkla kedinin kuyruğuna bastım ve bunu yaptığımda her zaman kendimi kötü hissediyorum. O hayır. Zavallı kedi. Çok hassas olabilirler ve yanlışlıkla onlara zarar vermek kolaydır. Kesinlikle. Dikkatli olmaya çalışıyorum ama bazen onları fark etmek zor. Evet. Kediler sinsi küçük yaratıklar olabilir. Sadece ayaklarının altına girmeyi severler. Bunu telafi etmek için her zaman daha sonra ona fazladan sevgi verdiğimden emin olurum. Bu çok tatlı. Onlara biraz dikkat etmek, kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak için uzun bir yol kat eder. Kesinlikle. Kazalar olsa bile sevildiğini bildiğinden emin olmak istiyorum. Onun duyguları hakkında bu kadar düşünceli olman harika. Teşekkürler. Evcil hayvanlarımızın mümkün olan en iyi bakımı hak ettiğini düşünüyorum. Ders 21. Sıkı çalışma. Joe çok çalışmalı, yönetmesi gereken birçok sorumluluğu var. Evet, ve parayı babasına geri ödemeli. Bu da baskıyı artırıyor. Bu doğru. Aile yükümlülükleri bazen ağır bir yük olabilir. Yine de her şeyi nasıl ele aldığına hayranım. Çok güç gerektirir. Kesinlikle iş ve aileyi dengelemek oldukça zor olabilir. Umarım bunalmış hissetmeden hepsini yönetmenin bir yolunu bulur. Evet, bence çözecek etrafında iyi bir desteği var. Bu önemli. Sağlam bir destek sistemine sahip olmak tüm farkı yaratabilir. Onu destekliyorum. Yaptığı her şeyde başarılı olmayı hak ediyor. Ders 22. Alışveriş ipuçları. Duyduğuma göre bu ayakkabılar bedenlerine uygun, bu yüzden onları denemelisin. Bu güven verici geliyor. Satın almadan önce uygunluğunu kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Kesinlikle. İyi bir uyum konforda tüm farkı yaratabilir. Katılıyorum. Birkaç saat giyildikten sonra ayakkabıların sıkı veya çok gevşek hissetmesinden nefret ediyorum. Ben de. Doğru ürünleri bulduğunuzda alışveriş çok eğlenceli bir deneyim olabilir. Hadi tadını çıkaralım ve bundan bir gün geçirelim. Ders 23. Spor ve dürüstlük. Soruşturmadan bu yana Kanada sporlarının durumunda görülmesi önemli. Evet, son zamanlarda atletizmde dürüstlük hakkında birçok tartışma oldu. Kesinlikle. Kanada Uyuşturucusu Spor Merkezi bu sorunları ele almaya çalışıyor. Sporda güvenilirliklerini korumak için adalet ve dürüstlüğü teşvik etmek hayati önem taşır. Kesinlikle. Sporcular haksız avantajlar olmadan eşit bir oyun alanında rekabet etmelidir. Tamamen katılıyorum.
Bir bütün olarak spor kültürünün sağlığı için gereklidir. Önümüzdeki aylarda bu çabaların nasıl ilerlediğine bir göz atalım. Kulağa hoş geliyor. Yaptıkları değişiklikleri görmek isterim. Kanada'da sporun evrimine tanık olmanın büyüleyici olacağını düşünüyorum. Ders 24. İkinci el mağazası keşifleri. Vay canına, bu harika. O zaman ikinci el dükkanlarını daha sık ziyaret etmeliyim. Kesinlikle. Bakmak için zaman ayırırsanız inanılmaz hazineler bulabilirsiniz. Sık sık başka hiçbir yerde bulamayacağınız benzersiz öğeleri olduğunu duydum. Evet, her girdiğinizde hazine avı gibi. Vintage kıyafetler veya türünün tek örneği ev dekoru bulma fikrini seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca, çevre dostu olurken paradan tasarruf etmenin harika bir yoludur. Yakında bir ikinci el dükkanı gezisi planlayalım. Seninle keşfetmeyi çok isterim. Kulağa eğlenceli bir gün gibi geliyor. Neyi ortaya çıkardığımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Sürprizlerle dolu bir macera olacak. Ders 25. Evcil hayvan malzemeleri. Evcil hayvan alışverişi yaparken köpeğinize verecek ikramları ve onu tımar etmesi için fırçalar göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu doğru. Evcil hayvanlarımızı iyi beslenmiş ve bakımlı tutmak önemlidir. Evet, kediler için özel diyet ihtiyaçlarını karşılayan yiyecekleri de vardır. Kesinlikle. Her evcil hayvanın farklı gereksinimleri vardır ve bunları karşılamamız gerekir. Sağlıkları ve mutlulukları için yüksek kaliteli ürünler seçmek çok önemlidir. Kesinlikle. İyi beslenme ve bakım, yaşam kalitelerini büyük ölçüde artırabilir. Bu hafta sonu tüylü arkadaşlarımız için ihtiyacımız olan her şeyin bir listesini yapalım. Harika fikir. Her şeyin üstesinden geldiğimizden emin olmak istiyorum. Evcil hayvanlarımıza bakmaya yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum. Ders 26. Fitness sohbetleri. Selamlar. Siz de fitnessle ilgileniyor musunuz? Evet, sağlıklı olmak ve aktif kalmak istiyorum. Peki ya sen? Kesinlikle. Rutinime daha fazla egzersiz eklemeye çalışıyorum. Bu harika. Düzenli egzersizler enerji seviyenizi gerçekten artırabilir. Kesinlikle. Aktif kaldığımda ve iyi beslendiğimde kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tamamen katılıyorum. Her şey sizin için işe yarayan bir denge bulmakla ilgili. Fitness hedeflerimize bağlı kalmaları için birbirimizi motive edelim. Bunu çok isterdim. Bir egzersiz ortağına sahip olmak onu daha keyifli hale getirir. Fitness yolculuğumuza birlikte başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 27. Güç restorasyonu. Anı, pekala acele etmeyin. Güç şimdi tekrar açık olmalı. Bu bir rahatlama. Kesinti hakkında biraz endişelenmeye başlamıştım. Tamamen anlıyorum. Işıklar beklenmedik bir şekilde söndüğünde asla eğlenceli değildir. Evet, her şey için elektriğe ne kadar güvendiğimizi takdir etmenizi sağlar.
Kesinlikle. Umarım bu sefer devam eder. Kabul ettim. Beklerken eğlenmenin yollarının olduğuna sevindim. Evet, masa oyunları veya okuma kesintiler sırasında iyi bir dikkat dağıtıcı olabilir. Kesinlikle. Her şey normale dönene kadar elimizden gelenin en iyisini yapalım. Birlikte bu zamanın tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum. Ders 28. Tarihsel liderler. Susan B. Anthony ve Elizabeth Sadi Stanton gibi liderler kadın hakları meselelerine dikkat çekti ve birçok kişiyi davaya katılmaya ikna etti. Bu büyüleyici. Çabaları eşitlik mücadelesinde etkili oldu ve sesleri bugün hala yankılanıyor. Kesinlikle. Kararlılıkları ve tutkuları tarihin akışını değiştiren bir hareketi ateşlemeye yardımcı oldu. Evet, bu kadar muhalefetle nasıl karşılaştıklarını, ancak değişim için baskı yapmaya devam ettiklerini düşünmek ilham verici. Kesinlikle. Cesaretleri bize adaleti savunmanın genellikle zorluklarla karşılaştığını hatırlatıyor. Ancak ısrarın anahtar olduğunu hatırlatıyor. Tamamen katılıyorum. Yaşamın her alanında eşitlik için savaşmaya devam ederek miraslarını onurlandırmak önemlidir. Katkıları ve gelecek nesilleri nasıl etkiledikleri hakkında daha fazla bilgi edelim. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Toplum üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Ben de kaydettiğimiz ilerlemeyi takdir etmek için tarihimizi anlamak çok önemlidir. Ders 29. Edebi içgörüler. Görünüşe göre edebi kültürün bir parçası olan Batılılar, çeşitli tarihsel faktörlerin bir sonucu olarak bilimsel devrimi teşvik etmiyor veya anlamıyor. Bu ilginç bir bakış açısı. Edebi çevreler genellikle anlatı ve duyguyu ampirik kanıtlara göre önceliklendirir. Kesinlikle. Bu bilimsel gelişmelerle edebi takdir arasında bir kopukluk yaratabilir. Evet ve farklı kültürlerin ilerlemeyi bu kadar çeşitli şekillerde yorumlayabilmesi büyüleyici. Katılıyorum. Bu dinamiği anlamak, entelektüel hareketlerin daha geniş bağlamını takdir etmemize yardımcı olabilir. Edebiyatın ve bilimin zaman içinde birbirini nasıl etkilediğini daha derinlemesine inceleyelim. Bu harika bir fikir gibi geliyor. İlişkilerini incelemek kültürel evrim hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Bu büyüleyici kavşağı keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Ben de aydınlatıcı bir tartışma olacak. Ders 30. Sağlık endişeleri. Bazı insanlar hala evlerinde sigara içiyor ve çocukları dumanı soluyor ki bu oldukça endişe verici. Evet, bu inanılmaz derecede endişe verici. İkinci el sigara içmenin çocuklar için ciddi sağlık etkileri olabilir. Kesinlikle. Ebeveynlerin çocuklarının etrafında sigara içmenin getirdiği tehlikelerin farkında olmaları önemlidir. Tamamen katılıyorum. Farkındalık kampanyaları aileleri bu riskler hakkında eğitmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Dumansız ortamlar yaratmak gelecek nesillerin sağlığı için çok önemlidir. Topluluğumuzda daha sağlıklı yaşam koşullarını teşvik etmenin yollarını tartışalım. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Çocuklarımızın refahını savunmak çok önemlidir.
Bu önemli sohbete katkıda bulunmaktan heyecan duyuyorum. Ben de. Birlikte bir fark yaratabiliriz.